Biyonik kulak, çocuklarda veya yetişkinlerde ileri derecede işitme kaybı varsa uygulanan cerrahi yöntemlerin başında geliyor biyonik kulak uygulanması. Biyonik kulak, özellikle çocuklarda, yeni doğanlarda yapılan işitme taramalarında, ileri derecede işitme kaybı olan çocuklarda 1 yaşına kadar yapılırsa çocuk normal kendi yaşıtlarıyla, aynı seviyeye kadar, aynı okul düzeyine yetişebileceği için bir engelliyi engelli hale gelmesinden kurtaran bir ameliyat yöntemi, ve teknolojinin ilerlemesiyle de, kullanılan implantların, yenilenmesiyle de gerçekten, bir, işitme, engelli bir, konuşma engelli bir bireyin topluma kazanılmasını sağlayan ve son derece yüz güldürücü olan, bir cerrahi yöntemlerden biri. Yetişkinlerde de giderek artan işitme kaybı belli bir, yaştan sonra algılamada bozukluk yaratırsa veya işitme cihazından artık hasta yarar görmezse, artık bunun yerine biyonik kulak düşünebilir ya da bir müzisyenin, işini, yapmasına engel olacak bir işitme kaybı varsa, biyonik kulak normal işitme cihazından daha fazla, salyangoz organına elektrik enerjisi göndererek, normal sesi daha fazla beyne iletebilir ve, böylelikle insanların mesleklerini yapmalarına engel olacak bir duyu kaybının önüne geçmiş olur. Bu ameliyatta en önemli olan şey zamanlı teşhis koymak. Bu yüzden yeniden işitme taramaları önemli. Çocuk doğduktan ilk 48 saatte yapılan taramalar sonucunda işitme kaybı saptanırsa veya ailesinde genetik olarak işitme kaybı olan çocuklar yakından takip edilirse ve, biyonik kulak ameliyatı da, erken dönemde 1 yaşına kadar yapılırsa ya da çocuklarda 4 yaşına kadar erken dönemin yanı sıra 4 yaşına kadar bu süre uzatılabilir ama 4 yaşından sonra bu ameliyatın yapılması ne yazık ki çok da fazla yarar sağlamıyor. O yüzden ben, tüm annelerden veya babalardan çocuklarını bu tarama testlerine mutlaka götürmelerini ve, dikkatli olarak bu işitme kayıplarının erken zamanda saptanmasını ve bu ameliyatın da, mümkün olan en kısa zamanda ilk 1 yaşta planlanmasını öneririm.